Evet, Ramazan'ın en önemli anlarından bir tanesi. Sahur vaktindeyiz. Sizler sahur yapmıyor olabilirsiniz veya yatmadan önce yiyenler olabilir. Günde tek öğün sadece iftarda beslenenler olabilir. Ben sahura kalkmayı tercih ediyorum. Sahurun evet faydası var mı? Var, çünkü ertesi gün gerekli olan tüm enerjiyi burada almanız gerekiyor. Ama matematiği doğru yapmak lazım. Nasıl olacağını birazdan mutfakta anlatacağım. Ama Ramazan döneminde uykuda REM evresinin azaldığından da bahsetmekte fayda var. REM uykusundaki azalma rüya görme sıklığını azaltıyor. Bu ertesi gün evet birazcık daha belki yorgun hissetmemiz, birazcık daha belki huzursuz olmamıza sebep olabilir. Dolayısıyla hiç tercih de etmeyebilirsiniz. Dediğim gibi beslenme tercihlerinizle birazcık da uyku tercihlerinizi doğru dengelemek lazım. Ama gün içerisinde eğer çok enerji sarf ettiğiniz bir işiniz varsa mutlaka sahur vaktinde kalkıp siz de dediğim gibi sahurunuzu yapın. Mutfağa geçelim. Sahur sofrası önemli ayrıntılardan bir tanesi. Neler yememiz gerekiyor, neler yememiz gerekiyor. Bunların hepsini şimdi teker teker açıklayacağım. Bir sofra hazırlanmış burada. Hemen temizliğe başlayayım. Normal şartlarda belki tüketebilirsiniz ama baharat ihtiva etmesi ve belki de besleyici değeri olsa bile tok tutma potansiyeli çok uzun olmayacağı için ben sahurda kendim çorba tüketmiyorum. O yüzden onu hemen kenara kaldırıyorum. Teker teker başlayacağım. Bir kahvaltı gibi düşünebilirsiniz. Ama unutmayın, sahurda bunun bir işlem tablosu olduğunu söylemiştim. Şimdi tabii yani aslında işlem derken doğru hesap yapmak lazım. Çünkü belirli gıdaların belirli dönem sizi tok tutmaya yeteneği var. Ama ondan sonra evet vücudumuzun da kendi enerji depolarını doğru kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz en uzun tokluğu bize sağlayacak bir beslenmeye ihtiyacımız var. Kan şekerimizi çok hızlı yükseltecek besinlerden uzaklaşmamız gerekiyor. Akla ilk ekmek yenmeli mi sorusu gelirse hayır, beyaz ekmeği asla ve kat'a yemiyoruz. Çünkü basit şeker olduğu için basit şekerler 2-4 saat, kompleks karbonhidratlar yani kompleks şekerler ise 8-12 saat tokluğu sağlayacaktır. Basit beyaz ekmek, kompleks esmer ekmek. Meyve sularını sıkarken kullanılan cihazlarda kendi içindeki lifler uzaklaştırılıyor. Meyvenin içerisindeki posalar makinalarda sıkılırken adeta kayboluyorlar. Akşam genellikle yediğimiz yemekleri sahurda tüketmemeye özen göstermemiz lazım. Kuru meyveler yine yenmemesi gereken şeylerin başında. Mesela hurma var veya işte burada kuru kayısı var. Ben çok fazla tercih etmiyorum çünkü şeker oranı yine bunlarda fazla. Bunu da hemen burada kenara koydum. Evet, sahurun ana dinamiklerine geldik. Kahvaltı sofrası diyoruz. Kahvaltı deyince şarküteri etleri de aklımıza geliyor. Burada da gördüğünüz gibi sucuk var ama sucuk, salam, sosis, jambon gibi bütün şarküteri etlerinden de mümkün mertebe uzak durmakta fayda var. Çünkü bunların içerisinde tuz miktarı biraz fazla olabiliyor. Tuz miktarı arttıkça o zaman susuzluğunuz da gün içerisinde artacak. Tok tutmanızı sağlayacaktır protein içeriklerinden dolayı ama tuz yüksek olduğu için susuzluk da fazla. Sahur bir kahvaltı olarak görüyorsak ve doğru matematiği yapmamız gerekiyorsa kompleks karbonhidratlardan limitli oranda soframıza koyacağız. 8-12 saat tokluğumu sağlayacak. Belki birkaç tane fındık, badem, yanına bunu ilave edebilirim. Belki ceviz de ilave edebilirim. Sağlıklı yağlar olacak burada. Ve sonrasında bunun yanına salatalıklarım var, domateslerim var. Tabağıma da birazcık alayım. Birazcık da domates almam lazım. Biber yine C vitamini oranı çok fazla. O yüzden tabağımda olmasını tercih ediyorum. Liflerimi toparladım. Kompleks karbonhidratlarımı toparladım. Artık 8-10 saat, 12 saate varan bir tokluğum var. Ama sonrasındaki tokluğu sağlayabilmek için evet birazcık da proteine ihtiyacım var. Yumurta özellikle çok iyi bir protein kaynağı olduğu için Ramazan döneminde oruç tutarken mutlaka tüketilmesini tavsiye ediyorum. İster haşlanmış olarak tüketebilirsiniz, isterseniz de bu şekilde tavada yapılabilir. Sağlıklı bir yağ kullanarak, yağı yakmadan yapıyorsanız hiçbir mahsuru yok. Bunu da bu şekilde tüketebilirsiniz. Yumurtanın yanına belki birazcık
peynir de ilave edebilirim. Şöyle. Biraz peynir de alabilirim. Benim için ideal bir sahur sofrası şu anda hazır olmuş oldu. Bunların hiçbir tanesini yemek istemiyorsanız, ben çok basit bir şekilde sahurumu geçiştirmek istiyorum diyorsanız, o zaman benim ipucuma ayak uydurabilirsiniz. Evet. En önemlisini burada sakladım. Yoğurt. Benim için Ramazan ayında sahurda vazgeçilmez besinlerden bir tanesi. Oruç tuttuğumuz dönemlerde sindirimimizde bir yavaşlamayla karşı karşıya kalırız. Sindirimdeki yavaşlama bakteriyel yükün bağırsaklarda biraz artmasına sebep olacak. Onu koruyabilmek için de ne yapacağız? Sağlıklı bakterileri vücudumuzun içerisine koyacağız ki bu dengeyi koruyabilelim diye. Evet, bu dengeyi ne sağlıyor? Probiyotikler sağlıyor. O zaman Türk icadı yoğurdu afiyetle yemeniz lazım. Çünkü muhteşem bir probiyotik ama evde yapmayı unutmayın. Peki hep merak ettiğiniz şeylerden bir tanesi, susuzluğumuzu nasıl gidereceğiz? Çay susuzluğu giderir mi? Evet, çay susuzluğu giderir. Ramazan'da su tüketimi iftardan sahura kadar olmalı. Ama bütün sıvıların, bütün içeceklerin nasıl tüketilmesi gerektiğini başka bir videomuzda anlatıyor olacağım. Sağlıkla kalın diyorum.